Herkese selamlar. Bugün bir kargaşa etkinliğimiz var. Nasıl daha iyi puan, kişisel sıralama ve ittifak sıralaması alabiliriz? Bununla ilgili detaylı bir video yapacağım. En sonki videoda Altın Avcısı etkinliğinde nasıl ilk sıralara yerleşiriz ilgili bir video yapmıştım. Onda ses kapalıydı. Ufak bir özet geçeyim. Gücümüz diğerlerinden düşükse mantığıyla hareket ediyoruz ve sadece kaçakları avlayarak, tabii Altın Avcısı marketinden de ona göre bonuslar alarak hareket ettiğimiz zaman hızlı bir şekilde kaçakları avlayıp madenlerde vakit kaybetmeyip yeraltı definelerini alıyoruz. Kaçakları avlıyoruz ve madenlere gönderdiğimiz birlikleri hemen geri çekiyoruz. Madene birlik göndermemizin sebebi de madenin yanında çıkan toplama altınları var. Onlar hem de marş sırası da harcamıyor. Ekstra olarak altın toplayabiliyoruz. Özet olarak zaten videoyu izlerseniz daha iyi anlayabilirsiniz. Bugünkü kargaşa etkinliğinde neler yapacağız? Önce kargaşa akımı için klanda yetkili olan kişiler şu gördüğünüz iki tareti dikiyor. Bu taretlerimize 10. ve 20. turda saldırı oluyor. Biz kişilerin isimlerini belirliyoruz savunması gereken. Çünkü 13 ya da 14. seviyedeyiz. Bayağı zor bir seviye. Taretleri savunamazsan düşük puan alıyorsun. Ve bir sonraki turda daha alt seviyede başlıyorsun. Bu da daha az puan kazanmana sebep oluyor. Taretleri diktikten sonra etkinlik öncesinde yapılabilecek şeylerden bahsedeyim. Şuradan geliyoruz. Etkinlik detaylarında bakın kargaşa akımına tıkladık. Etkinlik detayları, hapishane birlikler savunma yapmaz diye bir seçenek var. Bunu iletişimin sağlıklı olduğu kişilerle organize olup şu şekilde ayarlıyoruz. Örnek veriyorum, AFK kalacak olan kişi şunu şöyle işaretlediği zaman hapishanesinde herhangi bir savunma yapılmıyor. Hapishanede bulunan birlikler savunma yapmıyor. Ama tabii savunma yapmadığı zaman yani şu tiki işaretlediği zaman haber vermesi gerekiyor belli kişilere ki o hapishaneye takviye gönderilsin. Çünkü takviye göndermezsen şu açıklamada da yazdığı gibi seçeneği işaretlediğimizde yeterli takviye yoksa savunma başarısızlığa yol açabilir diyor. Yani savunma başarısız olunca da hapishaneniz yanıyor. Puan kaybediyorsunuz. Bundaki amaç şu: AFK olan oyuncular klanın ve kendilerinin puan kazanmasını sağlıyor. Bunu seçerek, ama dediğim gibi önceden haber vermesi gerekiyor. Ben AFK kalacağım ve bunu işaretledim. Ona göre takviye gönderiyoruz. Bunun haricinde ödülleri güzel bir etkinlik. Etkinlik sırasında topladığımız puanlar şu şekilde ödül veriyor ve etkinlik sonrasında da kişisel sıralama ödülü ve ittifak sıralama ödülü alıyoruz. Ama bu kişisel ve ittifak sıralama ödüllerini etkinliğin süresi tamamen bittiğinde alabiliyoruz. Kendi etkinliğimizi tamamlasak bile alamıyoruz çünkü sıralama belirlenmiş olmuyor. Örneğin şu an kişisel sıralamada ilk 5 veya 10'a bakalım. Bu sıralar diğer klanlar yaptığı zaman değişecek. 2 ittifak yapmış şu an sunucuda. Örnek veriyorum, bu 5 olduğu zaman hem ittifak sıralaması hem kişisel sıralama değişecek. Ona göre ödül dağılımı yapılacak. Şimdi şöyle geri gelelim. Buradaki amacımız yani olabildiğince online olan bütün oyuncular birbirine takviye gönderiyor. Asker takviyesi. Kendi hapishanemizde asker tutmuyoruz. Böylece daha yüksek puan kasabiliyoruz. Mesela ben şu an Bay Mert'e tıklıyorum. Müttefiği takviye et diyorum. Burada 109K birlik var şu an. Takviye olarak gönderilmiş ona. Etkinliğimize ne kadar var? 14.36 UTC 15'te başlıyor bizim etkinlik. Şimdi Bay Mert'te 108K asker var. Şimdi buna tıklayıp mesela 146K askerin tamamını yollamıyorum. Eşit dağılım yapıp benim askerimi 6'ya bölecek şekilde. Neden 6'ya? 6 marş sırası olduğu için. İşte fazla kişiye yolluyorum ve böyle yaptığımız zaman bir kişide birikmenin de önüne geçmiş oluyoruz. Çünkü örnek veriyorum, Mert'te 100K takviye var. Ben de attım, 200 oldu.
200k asker online sayısına göre idare edebilir. Ama mesela ben attım, oldu 250k. Biri daha attı, oldu 350k. Çok fazla asker olduğu için bu sefer daha az puan alacağız. O yüzden olabildiğince askerleri dağıtmaya çalışıyoruz. Tabii online olan kişilere dağıtıyoruz. Neden? Şu AFK seçeneğini işaretlemeyen kişilere atarsak puan alamıyoruz ve toplam 20 saldırı oluyor. NPC'ler saldırıyor. 10. ve 20. turda şu taretlere saldırı oluyor. Diğer turlarda da AFK alan oyuncular 2 tur saldırı almıyorlar. Ama yine de şu AFK seçeneğini seçtiyse onlara takviye göndererek iyi bir puan kazanabiliriz. Ama seçmediyse göndermemizin hiçbir mantığı yok. Hem 2 tur savunma yapmamış oluyoruz hem de kendi hapishanesini kendi savunduğu için çok az puan almış oluyoruz. Etkinlik başladığında da detaylı olarak neler yaparak daha iyi puan alabiliriz onu da anlatacağım. Şimdi etkinlik başladıktan sonra ayrıca şu sağ alt tarafta şu görüntüle yazan yerin altında bir işaret oluyor. Ona bastığımızda da klandaki online olan kişileri ve ne kadar takviye aldığını görebiliyoruz. Bu etkinlikte bir de asker iyileştirmesi yapmıyoruz. Neden? Örnek veriyorum. Kendi hapishanemizde birlik bırakmadık. Herkese gönderdik. Gönderdiğimiz askerler illaki ilerleyen turlarda belli bir hasar alıyorlar. Bunların içinde yaralanan askerler ne oluyor? Ağır yaralılar iyileştirmeye, revire gidiyor. Revire gittiği zaman biz buradan gelip bu askerleri iyileştirirsek kendi garnizonumuza da asker göndermiş oluyoruz. Bize takviye atan arkadaşlar daha az puan almış oluyor. Şu mantıkta hiçbir zaman ilerlemiyoruz bu etkinlikte. Ya işte bana takviye atan az puan alsın da ben çok alayım gibi değil. Zaten ittifak sıralaması da çok önemli. Kişisel sıralama da önemli. O yüzden ittifak sıralamasında birinci sıraya girmek önemli bir şey, görüyorsunuz. Birinci sırada olana daha iyi ödüller var. Kaynakları çok şey yapmıyorum da şu özellikle değerli define hatıra sikkesi bayağı önemli bir ödül. İttifak sıralaması, kişisel sıralamada da bu şekilde yine güzel ödüller var. Bu savunma puanları da belli bir yere kadar ittifak dükkanından alışveriş yaptığımız ittifak katkısı puanı veriyor. Sonrasında da sikkeler vermeye devam ediyor. İttifak dükkanından da şu şekilde buradaki ürünlerden alabiliyoruz. Genelde ben %70 indirim varsa işte bunun gibi tamamını alıyorum. Şu an şunu tükettim. Buradaki mahkum zırhını almadım. Neden? %40 indirimli. 70 olduğunda hafta yenilendiğinde tamamını alırım yüksek ihtimalle. Dediğim gibi ödüller bu şekilde. Güzel ödülleri var. Önemli bir etkinlik. Şöyle bir şeyimiz var bu etkinliğe başlamadan önce. Onu da anlatayım. Şimdi birliklerin tamamını dışarı yolluyoruz. Şimdi ben örnek veriyorum, yine Bay Mert'e tıkladım. Müttefiği takviye et dediğim zaman bakın yukarıda aynı zamanda kahramanları da gönderiyorum. Şimdi kahramanlarımızı gönderdiğimiz zaman şöyle bir problem oluyor. En güçlü robotu ve diğer kahramanları gönderirsek kendi garnizonumuzda şurada daha düşük bir savunma puanı almış oluyoruz. Hem kişisel puan hem de bize takviye atanların puanı düşmüş oluyor. O yüzden burada şöyle bir şey yapıyoruz. Geliyoruz kapıya. Şu an bakın marşta hiçbir şeyim yok dışarıda. Hiçbir keşifte değilim. Bütün kahramanlar şu an hapishanede duruyor. Tıkladım kapıya. Garnizon dedim. Şunları bir kaldır diyeyim. Şunu da kaldır diyeyim. Şu an burada otomatik atanıyor bu kahramanlar. Bunlar burada otomatik atanmış şekilde duruyor. Ama bakın Phoenix var, Alf var, Mireya. Ben herhangi bir robot da yine 4 numaralı robotum var. Herhangi birine tıkladım. Takviye et dediğim zaman robotu da bütün kahramanları da kullanıyor. Şimdi biz en güçlü savunma yapacağımız kahramanları tutmak için şu en üstte gördüğünüz garnizon kahramanları ve garnizon güç zırhı konuşlandırılamaz seçeneğine basıyoruz. Bu ne işe yarıyor? Buna bastığımız zaman seçtiğimiz kahraman ve robotlar dışarıya keşif bile göndersek, takviye bile göndersek hapishanemizde kalıyor. Bunu seçmeden önce ne yapıyoruz? Savunmada güçlü olan kahramanlar seçiyoruz buradan.
Örnek veriyorum, ben Tormund'un savunması iyi. Burada Mira'ya kalabilir. Ben şunu kaydettim. Kaydet dedikten sonra bunlar ama robotu da harici olarak kaydediyoruz bu arada. Üsttekileri seçince değil. Burada da güçlü robotu seçiyorum. Şu an gördüğünüz gibi 84 level robot kullanımda. Kahramanlarda da Phoenix, Tormund ve Miraya kullanımda. Şimdi buna tıkladığım zaman zaten açıklamasını yazıyor. Garnizon dizilimindeki keşifler sevk edilemez keşif durumlarında. Bunu onayladığımız zaman bakın Phoenix, Tormund ve Miraya burada. Aynı şekilde korucu 4 numaralı robot da burada. Şimdi çıkıyorum. Bay Mert'e tıkladım. Müttefiği takviye et dediğim zaman görüyorsunuz seçtiğimiz robot da kullanılamıyor. Kahramanlar da aynı şekilde kullanılamıyor. Ne oluyor? En güçlü kahramanlarımız garnizonumuzda kalmış oluyor. Rahat şekilde hem savunma puanlarımız artıyor hem de dediğim gibi bize takviye atanların puanı artıyor. İttifak puanı içinde, kişisel sıralama içinde önemli bir detay. Bununla ilgili 10. ve 20. turlarda şu nöbetçi taretlere asker gönderdiğimiz zaman farklı bir durum var. Onu iptal edip yine en güçlü kahraman ve robotları buraya gönderiyoruz. Çünkü hapishaneler saldırı almıyor. Onu da etkinlik başladıktan sonra 10. tur geldiğinde ve 20. tur geldiğinde detaylı bir şekilde anlatacağım. Bunları dediğim gibi uygularsanız daha yüksek ödüller alabilirsiniz. Etkinlik başladıktan sonra tekrardan videoya devam edeceğim. Şunu da hatırlatayım. Şurada zindanımız var biliyorsunuz. Zindandan da kıvılcımı avlu iznine çıkartırsak birlik savunmamız %30'dan 45'e çıkıyor. Şimdi ben çıkartacağım bunu. Birlik savunma olabildiğince, yani eğer avlu izni için şurada değişim hakkı var. Değişim hakkınız varsa buradan kıvılcımı çıkartmanızda da fayda var. Etkinlik başladığında dediğim gibi videoya devam edeceğim. Şimdilik görüşmek üzere. Evet, etkinliğin başlamasına 2 dakika kaldı. Şimdi takviyeleri gönderiyoruz. Biraz online sayımız düşük olduğu için takviyeler yoğun olabilir normalde. Şurada 500 var. Yaz sezonu dolayısıyla online sayımız biraz düşük oluyor etkinliklerde. Bu yüzden normalden daha yüksek sayıda asker olacak ama umarım iyi bir puan alabiliriz buradan. Bakıyorum bu şey gönderdik. Kendisi konum atmış mı? Konum atanlara burada bayağı bir asker var. Burada var. Buna gönderdik. Evet. Buraya da atalım. Yapacak bir şey yok. Şimdi 6 marşı da kullandık. Marş sayımıza göre askerlere böldük. Ama içeride birliğim kaldı mı? Ona bir bakmam lazım. İyi, kalmamış. 6'ya bölebildiysek güzel. Asker sayısı arttıkça, işte örnek veriyorum, keşif kapasitemiz 100K ise 600K'dan fazla askerimiz varsa maksimum marş sayısı 6. Bu sefer içeride kalıyor otomatikman. Eşit dağılım bile yapsan zaten azaltamıyorsun. Onu kontrol ettim. Evet, şimdi etkinlik başlayacak 30 saniye içinde. Şuradaki taretler için isim belirlememiz lazım. Online'lardan ayarlayacağım onu da. Nihat, Sauron, Melody diyelim. Nihat, Sauron, Melody, Kaizen, Kael. Nihat, Sauron, Melody, Kaizen, Kael,
Şuraya garanti olması için şuna 30'lardan bakacağım. KL 30 değilmiş, onu çıkartabiliriz. Ama yeterince adam bulamayacağız sanırım. Evet, etkinlik başladı. Herhangi bir şey yapmamıza gerek yok zaten. Şuradan NPC'ler otomatik olarak saldırıyorlar. Etkinlik başladığında dediğim şurada bakın, üyelere tıkladığımızda da online'ları ve takviyelerini görebiliyoruz. Şu an mesela Hivri'de takviye yok. Bu arkadaşı şöyle paylaşalım. Takviye göndersinler. Şu yandan da garnizon ayarlayalım. 4-5 kişi oldu. 2 kişi daha. Buraya yazmam lazım. Eyvallahla kıymayı yazayım. Eyvallah kıyma. Şuraya işareti de koyalım. R4'lerin tamamı Collar, Mamba JR, Ruby. Evet, garnizonu da şu şekilde ayarladık. Evet, NPC'ler saldırmaya devam ederken raporlara tıkladığımızda burada görüyorsunuz seviye 1 yağmacı raporu diye 7 tane rapor olacak. 6'sı takviye gönderdiklerimiz, bir tanesi de bizim kendi hapishane savunmamız. Evet, seviye 2 saldırıyor şu an. Seviye 2'nin raporları geliyor. Etkinlik şeyine tıkladığımızda burada gördüğünüz gibi seviye 3 yağmacı 2 saniye, 1 saniye içinde evet dalga gelmeye başlıyor. Ama bu dalga gelmeye başladığında bunun bir varış süresi oluyor. O yüzden raporunu hemen göremiyoruz. Bu garnizonu çekip müttefiklere gönderdiğimiz, yani takviye garnizonunu çekip taret garnizonuna gideceğimiz zaman şu raporun gelmesini bekliyoruz ki savunmayı yapmış olup puanı almış olalım diye. Şu anda 4. seviye yola çıkacak. 3'ün raporları bakın gelmedi bile. Şuradan etkinlik üyelere tıklıyorum. Takviyesi düşük olan var mı? Jack Sulav'ın düşük bu arkadaşı. Evet, o 5 gün önce giren bir arkadaşmış. Ama ona takviye atmışlar ve online'ların dibinde olduğu için onu da çevrim içi zannettim. Şu an için takviyeler iyi dağılmış durumda. Bakın Hivri bir tane yenilgi almış. 2 yenilgi aldığınız zaman puan alamıyorsunuz. Şöyle bir şey. Evet, arkadaşlar birilerine takviye gönderiyorlar. Şuraya tıklayıp daha fazla ödüle bastığımızda da buradan savunma puan ödüllerini anlık olarak alabiliyoruz. Diğer ödülleri beklemek zorundayız. Şimdi ben şöyle raporlarıma bakacağım. Şu isimleri tekrardan bir belirteyim. İşler biraz zor olacak. AFK sayımız çok fazla. Normalde bu etkinlikte 1. oluyorduk ama bakalım nasıl olacak. 10 ve 20. turlarda. Öğrencilerin raporu geldi henüz. Şu taretleri 2 turda da eğer savunabilirsek üye sayımız 30. O zaman işi halledebiliriz diye düşünüyorum. 1. sıraya otururuz ama evet, şimdi 10. tur yaklaştığında tekrardan videoya devam edelim. Evet, 9. yağmacılar için geri sayım başladı. Şu an 8 yolda.
8'i savunacağız. Sonrasında 9'u savunduktan sonra askerleri çekip TRT'e göndereceğiz. Ben TRT'e gönderirken TRT'in birinin garnizonunu ben aldığım için şu tiki iptal edip öyle göndereceğim en güçlü kahramanlarımı, ama eğer garnizonu siz almıyorsanız onu iptal etmenize gerek yok. Zaten garnizonun başına atanan kişinin bonus puanları geçiyor. Yani o detaya girmenize gerek yok. Şimdi TRT'e gönderirken bizde Nihat klandaki en güçlü oyuncumuz. Nihat'a daha düşük seviyeli askerleri, yani düşük seviye derken T10'ları göndermeye çalışıyoruz. Ben Nihat'a göre bonuslarım daha düşük olduğu için benim olduğum TRT T11, 12 daha güçlü asker sayısı, asker seviyesi toplamaya çalışıyoruz ki savunabilelim diye. Çünkü dediğim gibi TRT savunmak çok önemli. Bayağı fazla puan geliyor. Özellikle 20. turdaki TRT savunması sıralamayı belirliyor diyebilirim yani. Şu an online sayımız 29. Bakalım. Şimdi savunma raporlarından ilk önce Nihat'tan sonra Red raporu önce gelmiş. Bu demek oluyor ki ilk iki savunmayı oraya yapıyorum. Onlardaki raporu aldığım gibi askerleri çekip hemen TRT'e göndereceğim. Bu her turda değişiyor bu arada. Diğer etkinlik turunda yağmacı karargahı farklı bir yerde olabilir. Şu an bu tur için karargah burada ve Nihat'la Red'e yakın olduğu için onlar daha çabuk saldırı alıyor. Diğerlerinden örnek veriyorum. İşte aşağıda birini attınız. Saldırı daha geç oluyor. Eğer erkenden o raporu almadan oradan askerlerinizi geri çekerseniz puan alamazsınız. O yüzden acele etmeyin. Şimdi 9. kuşatma yağmacısı raporunu bekliyoruz. Bunu aldıktan sonra şunu şuradan iptal ediyorum. Bu arada kahramanı kaldır, robotu kaldır demeye gerek yok. Direkt tiki kaldırdığımız gibi bunlar bir sonraki gönderdiğim keşifte gönderilecekler. Şimdi 9'un raporlarından Nihat'ın raporu geldi. Evet, Nihat'a tıkladım. Şuradan geri çekiyorum askerleri. Bakayım. Evet, Red'in raporu da gelmiş. Red'den de askerleri çekiyorum. Benim toplam keşif kapasitem 150.000 civarı. 2 kişiye gönderdiğim asker 240.000 yapıyor. Yetiyor yani, ama bir kişi de 120.000 oluyor. O eksik kalıyor. O yüzden ben 2 kişiden çekiyorum takviyemi. Şimdi şuradan garnizona bak. Kahraman ve robotlar hepsi en güçlü olanları gönderiyor. Örnek veriyorum, sizin keşif kapasiteniz 100.000'dir. Bir kişiye gönderdiğiniz asker 30.000'dir. 4 kişiden çekip o 100.000'e tamamlayıp öyle göndermek daha faydalı oluyor. O sizin asker sayınıza, keşif kapasitenize, gücünüze bağlı olarak değişebiliyor. Şuradan arkadaşlara bir duyuralım. Evet, şimdi burada konuşlandı. Şuradan ata dediğimiz zaman bonus olarak benim bonuslarım geçecek. Burayı da takip edeceğiz şimdi bizimkiler girdiğinde. TRT'in raporu da yine buraya geliyor. Ama zaten sadece bu turda TRT'lere saldırı olduğu için, hapishaneye olmadığı için yağmacılar da yola çıktığında takip edebiliriz. Şöyle alalım arada. Şimdi garnizona bakıyorum. 813 asker. 1000'e kadar yolu var. Tekrardan yazalım. Buradaki garnizonda evet Nihat'ta 500k. Şurayı ittifaka paylaş. T9'u da göndersin. Online sayımız düşük. Normalde T10'dan aşağı almıyorduk tabi, ama şu an biraz mecburuz. Şurayı paylaşalım, gönderin arkadaşlar.
Umarım savunabiliriz. Evet, benimkisi de olmuş. Nihat'ınkisinde boşluk var. Şuraya gönderin. Tekrar paylaşalım. Evet, yağmacılar geliyor. Bastığımızda 40 saniye var. T9 ve üstü diyelim. Kaç oldu? 800K. Yani 10. tur için yetebilir ama 20'de yüksek ihtimal problem yaşarız diye düşünüyorum. Şimdi gönderen arkadaşlar var. Şu marş izi basan iyi yaptı. Evet. Yağmacılar gelirken neredeyse fullendi, güzel. Şimdi saldırının sonucuna bakalım. Evet. Saldırı raporunu aldık. Ne yapıyoruz? Askerleri geri çağırıyoruz. Herkese bilgisini de geçelim. Taretleri boşaltmadık. Bu askerler dönerken hemen şuradan garnizonu sabitleyemiyoruz çünkü kahraman ve robot dışarıda olduğu için. Şimdi gördüğünüz gibi iyileştirme var, 200 asker, ama etkinliğin sonuna kadar onu iyileştirmeyeceğiz. Arkadaşlar sorun yaşamasın diye. Bu arada şuraya tıklayıp şu sahaya bastığınızda marşı da görebiliyorsunuz. Şimdi döndü. Tekrardan garnizonu sabitledim. Nihat'a gönderiyorum takviyeyi. Nerede çektiğim kişilere tekrardan takviyeyi gönderdim. Şimdi 10. turu da tamamladık. Bu kuşatma yağmacısının saldırısını savunduk. Tekrardan 20. tura kadar bu şekilde askerler takviyede kalacak. Bu taretler boş kalacak. Çünkü taretlere herhangi bir saldırı yok bu süreçte. Daha sonra 20. tura yaklaştığımızda tekrardan videoyu açıp göstereceğim. Son bölüm. Evet, şimdi seviye 17 raporunu aldık. 18 yolda ve 19 içinde geri sayım başladı. Bu arada yağmacıların seviyesi arttıkça, yani toplam 20 tur sürüyor oyun. Her tur yükseldikçe dalganın gelme süresi de artıyor. Oyunun tamamında kalan süreyi de etkinliğin tamamında kalıyor. Sol üstte şu 5 dakika 50 saniye yazıyor. En son taret saldırısından sonra bitiyor 20. turda. Şimdi doğru yaklaşırken bakalım savunabilecek miyiz tareti. Çünkü 20. turda göreceksiniz bu puan, eğer tareti savunabilirsek bayağı bir yükseliyor sıralamayı, dediğim gibi. Neredeyse sadece 20. tur belirliyor diyebiliriz. Şimdi 18'in raporları gelmeye başladı. Şunları alalım. 19. tur başlayacak. Yine aynı şekilde 19'un raporunu aldıktan sonra taretlere göndereceğiz askerleri. Bu arada şu bir robot skill'i savunma artışını arttırıyor. Bunu bu kargaşa akımında kullanabilirsiniz. Ben bilerek kullanmadım çünkü bu sabah Türkiye saatiyle 5'te kill event başlayacak. Orada kullanacağım. Bunun 21 saat bekleme süresi var. Ama kill event veya kule savaşı vesaire yoksa bunu kullanmanızın da faydası olur. Robotlar ve robot skill'leri vesaire nasıl geliştirmeliyiz, çipler, bunlarla ilgili de ayrı bir video çekeceğim. Bununla ilgili çok fazla soru geliyor çünkü. Birazcık diğer şeylere göre daha kompleks bir sistemi var robotların. İyileştirmeyi yapmıyoruz, görüyorsunuz. 351 olmuş yaralı asker. Peki.
yazalım. Yani 100-200 asker dediğim gibi çok fark etmese de her türlü puanı etkiliyor. Şu an 515 asker oldu. Tur zaten ilerledikçe daha da zorlaşıyor. Evet, 19'un raporları geldi. Şimdi Nihat'tan takviyeyi çekiyorum. Red'den takviyeyi çekiyorum. Garnizonu da kaldırdık. Şimdi askerler geldikten sonra taretlere göndereceğim. Şöyle bir kalkanlı sayısını biraz arttıracağım bu turda. Forward! Şuraya bir bakıyorum. Tamam, buraya gireriz. Bazen de örnek veriyorum düşük seviyeli bir arkadaş önce giriş yaparsa taretin şu takviye kapasitesi düşük oluyor. Giremeyebiliyoruz. Şuradan ata dediğimizde evet, bonuslar bizde. Nihat'ta. Hadi bakalım. 20. tur. Ne olacağını ben de bilmiyorum. Çünkü 13. seviyedeyiz. Bayağı yüksek bir seviye. Bu 20. turdaki saldırılar aşırı güçlü oluyor. Şuraya bir iki kişi daha göndersin. Buradaki durum. Tam burası fullenmiş. Evet. Marşta 1.25. Bu arada diğer şu takviye gönderdiklerimizi de 20. turda çekebiliriz. Çünkü daha dediğim gibi bundan sonra saldırı olmayacak. En son bu taret saldırısı 20. tur ve bitiyor. Evet, burası da fullenmiş. 19 karışık. Problem değil. Normalde T10, 11, 12 kullanıyorduk ama bugün biraz daha online sayımız düşük olduğu için T9'lara da müsaade ettik. Tabii daha kargaşa etkinliğine daha düşük seviyedeyseniz, biz dediğim gibi şu an 13. seviyedeyiz. O kadar yüksek askere ve güce gerek yok. Seviye atladıkça arttırmak gerekiyor. Evet. Bakalım. Şimdi puana bakıyoruz. 90 milyon. Bakalım nasıl olacak. Taret yanmazsa sanırım taretleri savunduk. Evet, 270 milyon oldu. Bu sefer birinci olamadık. İkinci sıraya yerleştik ama gördüğünüz gibi son turda gelen puan ne kadar yüksek. Üye sayımız bugün, aktif sayımız 30 civarıydı. Yani bir 5-6 kişi daha olsaydı yüksek ihtimalle etkinlikte birinci sıraya geçebilirdik ama uzun zaman sonra ilk defa ikinci sıradayız. Online sayımız düşük olduğu için. İkinciliğin ödülleri de kötü değil ama tabii daha da iyi olabilirdi. Şurada kişisel sıralama var. Bu da gri puandan belirleniyor. Zaten gördüğünüz gibi şu TRK puanlarına bakın bizim klanın. Yani ilk 10'un tamamı neredeyse bizde, bir kişi hariç. Ama işte online sayımız düşük olduğu için diğer alt puanlardan dolayı biraz 10 milyon geride kaldık. Şimdi askerleri iyileştirip bunları da geri çekebiliriz. Etkinlik bu kadar basit bir etkinlik aslında. Sadece ufak tefek şeyleri bilmek gerekiyor. Başka sorusu olan arkadaşlar olursa
Yorumda da sorabilir. Oyundan da bana sorabilir. Elimden geldiğince anlatmaya çalışırım.